Sıcacık poğaça tarifi ister misiniz? Tam 30 adet çıktı. Buyurun, birlikte hazırlayalım. Sizler için sütlü, kabartma tozlu güzel bir poğaça tarifi hazırlayacağım. Malzemelerini hemen paylaşıyorum. 4,5 su bardağı unumuz var. Yaklaşık olarak 550 gram civarında. 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 100 gram tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 tane de yumurta var. İç harcında beyaz peynir, lor peynir, kaşar, Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlardan siz de yararlanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi onu karıştırma kabının içerisine aldım. 1 tatlı kaşığı tuzu veriyorum. 1 paket kabartma tozu, onu da verdikten sonra 2 yemek kaşığı da toz şekeri ilave ediyorum ve hemen karıştırıyor. Ortadan başlıyoruz. Sevgiyle hazırlanmış, yumuşacık, hiç mayalandırma derdi olmadan bir poğaça tarifi geliyor. Hamurumuzun kıvamı ortaya çıktı. Kulak memesi yumuşaklığında oldu. Hazırlamış olduğum sütten, kıymetli seyircilerim, şöyle baktığımız zaman 1 su bardağından biraz fazlası geride kalmış oldu. Yani 2 bardak sütün tamamını almadı. Bakın işte böyle yumuşacık, güzel kıvamlı bir hamur oldu. Hiç mayalandırma derdi yok. Hemen bezelere kesmeye başlıyorum. Ver sevgini Oktay Usta'dan, şöyle biraz cevizden büyük olsun mu? İstediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz. Şimdi içini peynirle doldurma vakti geliyor. Evet, çok bereketli oldu kıymetli takipçilerim. Şimdi tepsimiz doldu. Şöyle tatlı çay tabağı büyüklüğüne yakın şöyle açıyorum. Hamuru açtım. Şimdi buranın içerisine hemen peynirli harçtan koyuyoruz. İstediğiniz peynirlerden koyabilirsiniz. Formülü şu şekilde. Bir ucundan tutuyoruz. Hamuru getiriyor şurada. Bakın şu pozisyonda. Şöyle getiriyor. Tırnak uçlarıyla hamuru sıkıştırıyorum. Ve bir kez daha buradan sonra hemen şöyle sarıyorum. Rulo şekline getiriyorum. Sonra bakın şöyle. Bu pozisyonda ileri geri. Sonra şu yöntemde alıyoruz. Canım sevgiyle orada şeklini alır mısın diyorsunuz ve alıyor. Gayet güzel oldu. Al fırın tepsisine, yağlı kağıt serilmiş olan tepsimizi alıyoruz. Üzerine yumurta sarısı, birazcık yağla karıştırdım. Buranın üzerine biraz da haşhaş veriyorum. Hiç mayalandırma derdi yok. Fırınımız şu anda 180 derecede bizi bekliyor. Sevgiyle gidiyorlar efendim. Canım iyi yolculuklar diliyorum. Rica etsem kanalıma abone olup destek olur musunuz? Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle pişirmeye devam ediyoruz. Efendim alt üst ayarda fırında pişiyor. Çıkınca süresini sizlerle paylaşıyorum. Fırınımızdan güzel kokular geliyor. 20 dakika sürdü pişmesi. Her fırının süresi azalabilir ya da çoğalabilir kıymetli takipçilerim. Siz mutlaka kontrollerinizi yapın. Sevgiyle hazırlanmış sıcacık poğaça tarifi ister misiniz? Tam size göre çay saatlerinizde, çocuklarınızın beslenmesinde, eşinizi işe giderken götürebileceği güzel bir tarif oldu. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, afiyet olsun. Buyurun sofraya efendim.